Karıncaların sıra dışı dünyası hakkında bilgilerin yer aldığı bu videoya başlamadan önce size karıncaların toprak altında devasa şehirler kurduklarını, tıpkı bizim gibi tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını, yeni topraklar için yola çıkıp ölümüne savaştıklarını, gece gündüz durmaksızın çalıştıklarını ve bazı dönemlerde insanlara işkence yapmak için kullanıldıklarını söylesek ne dersiniz? Karıncalar 100 milyon yıldan daha uzun bir süredir dünya üzerinde yaşamaktadır ve gezegenin her yerine yayılmış durumdadırlar. En eski karınca fosili bir amberin içerisinde korunmuş halde bulunmuştur. Dünyada bilinen 14.000 civarında karınca türü vardır. Bilim insanları toplamda 40.000 karınca türünün var olduğunu düşünmektedir. Dünya üzerindeki her bir insan için yaklaşık 1.6 milyon karınca bulunmaktadır. Bugün yaşayan tüm karıncaların toplam ağırlığı, yaşayan tüm insanların ağırlığından daha fazladır. Karıncalar, dünyadaki biyokütlenin yaklaşık olarak %20'sini oluşturur. Yani dünyada yer alan her 5 canlıdan biri karıncadır. Yaşadıkları yerlerde koloni kuran karıncalar, orayı tamamen ele geçirirler. Dünyada kutup bölgeleri dışında her yerde karınca kolonileri vardır. Kendi ağırlıklarının 100 katı kadar ağırlığı kaldırabilirler. Kendilerinden kat kat büyük yiyecekleri parçalayabilir ve kesebilirler. Bu açıdan karıncaların sahip oldukları boyut, dünya için en uygun olan boyuttur. Yapılan araştırmalardan elde edilen verilere göre, eğer karıncaların boyları mevcut boylarından sadece 2 santimetre daha uzun olsaydı, yeryüzünde karıncalardan başka hiçbir canlı yaşayamayacaktı. Karıncalar, herhangi bir yerde koloni kurmaya karar verdiği zaman, toprak içerisinde çok büyük bir yaşam alanı oluştururlar. Tüm dünyanın milyonlarca sayıda bu tür yuvalarla çevrili olduğunu düşünürsek, ortaya çıkan korkutucu büyüklükteki tablo sizi biraz şaşırtabilir. Gemilerle Avrupa'ya gelen ve kökeni Arjantin'e dayanan göçmen Arjantin karıncaları, Avrupa'nın doğu sahillerini işgal ettiler. Bu karınca türünün 6000 kilometrekarelik Avrupa topraklarına yaklaşık 100 yılda yayıldıkları ve tek bir koloni gibi hareket ettikleri tespit edildi. Sayıları tam olarak tespit edilemese de bu türün 10 milyardan fazla üyesi bulunmaktadır. Arjantin'de bulunan türleri birbirleriyle savaş halindeyken Avrupa'da bulunan aynı türün birbirleriyle uyum içerisinde çalıştıkları bilim adamları tarafından 2009 yılında keşfedildi. Bu türün Arjantin'de birbirleriyle savaştıkları ancak Avrupa topraklarında neden barış içerisinde yaşadıkları ise henüz tespit edilemedi. İşgal ettikleri her ülkeye demokrasi ve barış getirmek için girdiğini söyleyen fakat bu konuda pek de başarılı olamayan Avrupa, sanırım Arjantin karıncaları için bunu başarmış durumda. Görme konusunda neredeyse kör denebilecek kadar zayıf olan karıncalar, yollarını yaydıkları kimyasal kokular sayesinde bulurlar. Bu yüzden karıncaları genelde tek at üzerinde hareket ederken görürüz. Herhangi bir sebepten dolayı bu iletişimleri kesildiğinde, karıncalar yollarını kaybederek açlıktan ölebilir ve hatta intihar bile edebilirler. Karıncalar sadece dokunmak için değil, koku almak için de antenlerini kullanırlar. Ortalama ömürleri 45 ila 60 gündür. Kraliçe karınca ise 15-20 yıl civarında yaşayabilir. Günde sadece 2 dakika civarında uykuya ihtiyaç duyarlar. Bazı türleri ise günlük 7 saat uyuyabilir. Karıncalar hem etçil hem de otçul canlılardır. Yetişkin bir karınca katı yiyecekleri yutamaz. Bunun yerine bu yiyeceklerin suyunu emerek beslenir. Karıncalarda 2 adet mide bulunur. Bir tanesinde kendi yiyecekleri besinleri, diğer midesinde ise kolonisindeki diğer karıncalar için topladığı besinleri depolar. Yiyecek toplama işinden dönen karınca, kolonisine geldiğinde aç olan karıncalar ona dokunarak sinyal gönderirler. Bunun üzerine karınca, koloninin beslenmesi için bulunan midesini sıkıştırır ve bir damla besin çıkarır. Bu damla karıncanın ağzına gelince öteki karıncalar hemen bu sıvıyı emerler. Koloni için kullandıkları mideleri diğerlerinden daha büyüktür. Yapılan araştırmalar, karıncaların ilginç bir şekilde elektriğe ve elektrikli cihazlara ilgi duyduğunu göstermektedir. Bu, aslında tamamen günümüzdeki elektrik teknolojisinde kullanılan maddelerin karıncaların dikkatini çekmesiyle alakalıdır. Dünya üzerinde elektrikle ilgili arızaların neredeyse %30'una karıncalar sebep olmaktadır. Bir karıncayı suda boğmak oldukça zordur. Çünkü karınca
adeta bir dalgıç gibi kendisine nefes alabileceği bir hava kabarcığı oluşturur ve kafasını bu kabarcığın içinde belirli bir süre muhafaza edebilir. Bu sayede kolay kolay boğulmaz. Su altında yaklaşık 20 gün canlı kalabilir. Eğer koloninin tamamı sular altında kalacak olursa bir araya gelerek süperorganizmayı oluşturup suyun üzerinde adeta etten bir duvar örerler. Koloninin büyük bir kısmı kraliçe veya larvaların barınabileceği bir adacık oluşturmak için kenetlenir. Bu adacık yeni bir toprağa ulaşıncaya kadar bütün koloniyi suyun üzerinde taşır. Oluşturdukları adanın dış duvarlarından içeriye asla su sızmaz ve tüm koloni birbirini hayatta tutmak için adeta büyük bir savaş verir. Ateş karıncaları ise hem suda yürüyebilir hem de kendi vücutlarını kullanarak gemiler yapabilirler. Kolonide başlıca görevleri olan farklı karıncalar bulunur. Bunlar işçi karıncalar, erkek karıncalar, asker karıncalar ve kraliçelerdir. İşçi karıncalar yuvadan çöpü alıp dışarıya özel çöplüğe taşımakla görevlidirler. Yuvanın tüm işlerini işçi karıncalar yapar. Ayrıca besin toplamakta görevlidirler. İşçi karıların tamamı dişidir. Erkek karıncalar neredeyse hiçbir iş yapmazlar. Tek görevleri kraliçe karınca ile çiftleşerek koloninin sayısını arttırmaktır. Asker karıncalar ise kendi kolonilerini savunmakla görevlidirler. Bunun yanında başka kolonileri işgal ettikleri de görülmüştür. Bu şekilde kendi kolonilerinin kontrolünde bulunan bölgeleri genişletirler. Hatta iki aynı ırktaki karınca kolonisinin birbiriyle savaştığı, bu savaşlarda asker karıncaların çeşitli taktikler kullandıkları, bu taktiklerin koloniden koloniye fark ettiği ve iki koloni arasında savaşın çok uzun sürmesi halinde bir nevi barış anlaşması yaparak birlikte yaşamaya başladıkları keşfedilmiştir. Ayrıca asker karıncaların bir kısmı köle yapıcı karınca olarak görev yapmaktadır. Bunlar başka karıncaların yuvalarına saldırır ve yumurtalarını çalarak kendi yuvalarına götürürler. Yumurtaları yemek yerine bu yumurtaların kırılıp içlerinden yavru karıncaların çıkmasını beklerler. Karıncalar yumurtadan çıktığında ise bu karıncaları kendi kolonilerinde köle olarak çalıştırırlar. Kraliçe karıncalar koloninin patronlarıdır. Genelde her kolonide sadece birkaç tane kraliçe bulunur. Büyük kolonilerde ise birden fazla kraliçe bulunmaktadır. Doğduklarında kanatları vardır. Kanatları yardımıyla başka koloniler kurmak için bulundukları yuvadan uçup giderler. Yeni yerlerine ulaştıklarında ise büyük bir özenle kanatlarını koparırlar ve buradan çıkan sıvı ile yeni yavrularını beslerler. Karıncalar yürüyüşleri esnasında 6 tane olan bacaklarını üçerli iki grup halinde adeta robot gibi hareket ettirirler. Günümüzdeki bazı robot modelleri karıncaların bu yürüyüşünden esinlenerek yapılmıştır. Tropik bölgelerde yaşayan yaprak kesici karıncalar bir nevi tarım işiyle uğraşırlar. Keskin çeneleriyle yaprakları keser ve bunları yuvalarına taşırlar. Bu yaprakları yiyecek olarak değil, mantar üretmek için kullanırlar. Mantarlardan kendileri için gerekli olan proteini elde ederler. Karıncalar yaprak bitlerini besleyip büyüterek bir anlamda hayvancılık da yaparlar. Daha sonra bu yaprak bitlerinin salgıladığı sıvıyı toplayarak bunları besin olarak kullanırlar. Karıncalar tehlike anında yaprak bitlerini korumak için gerekirse ölümüne savaşırlar. Böcekler arasında en büyük beyin karıncalardadır. Bir karıncanın beyninde yaklaşık olarak 300 bin nöron bulunur. Meksika'nın güneybatısındaki bir çeşit karıncanın insanı sokması çok acıdır. Bu bölgede yaşayan Kızılderililer ölüme mahkum ettikleri bir kimseyi bu karıncanın yuvasının yanında bir yere bağlarlar. Karıncaların üşüşüp sokması mahkumu büyük acılar içinde öldürmeye yeter de artar bile. Karıncalar önlerine çıkan zengin besin kaynaklarını asla es geçmezler. Buldukları besinden faydalanabilecekleri en ufak parçaya kadar tüketir ve yuvalarına taşırlar. Bu özellikleriyle dünya üzerindeki atık ve ölü organizmaların tüketiminde de önemli rol oynar. Karşılarına karaya vurmuş devasa büyüklükte bir balina ölüsü bile çıksa, kısa bir süre içerisinde balineden geriye herhangi bir şey bırakmayacaklardır. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.